Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Stalin ile Tito arasındaki anlaşmazlıkların arka planını tarihsel olarak anlatmak istedim. 1948 yılında sosyalist dünyayı derinden sarsan bir olay yaşanmıştı. Bir tarafta Sovyetler Birliği ve Stalin, diğer tarafta ise Yugoslavya ve Tito vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda omuz omuza faşizme karşı savaşmış bu iki sosyalist güç savaşın bitmesinden sadece birkaç yıl sonra neden karşı karşıya gelmişti? Gerçekten mesele kişisel bir liderlik kavgası mıydı, yoksa sosyalizmin nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair çok daha derin fikir ayrılıkları mı vardı? Stalin neden Tito'ya karşıydı? Bu soru Soğuk Savaş boyunca çoğu zaman birkaç cümlelik hazır cevaplarla geçiştirildi ve çoğu zaman yanlış bilgilerle anlatıldı. Bazı basit anlatımlara göre bu yalnızca iki liderin kişisel kavgasıydı. Kimi anlatılar Stalin'i yalnızca baskıcı bir lider olarak gösterirken kimileri de Tito'yu sosyalist birlikten kopan bir sapma olarak değerlendirdi. Ya da diğer yandan Yugoslav anlatısına göre ise Tito sosyalizmi Moskova'nın baskısından kurtaran kişiydi. Oysa tarihsel belgeler incelendiğinde tablo çok daha karmaşıktır ve iki tarafın da kendine özgü gerekçeleri ve savunduğu tezler olduğu görülmektedir. Ortada yalnızca iki kişinin egosu değil, sosyalist devrimin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair ciddi teorik ve siyasi görüş ayrılıkları bulunuyordu. Bu videoda Stalin'i veya Tito'yu suçlayan Soğuk Savaş anlatılarını tekrar etmeyeceğiz. Stalin-Tito ayrılığını ideolojik önyargılardan uzak, tarihsel bağlamı içinde ele alacağız ve her iki tarafın tezlerini ortaya koyarak tarihsel gerçeklikleri anlatacağız. Sovyetler Birliği'nin neden Tito'yu eleştirdiğini ve Yugoslavya'nın buna nasıl cevap verdiğini kendi tarihsel bağlamı içinde izleyeceksiniz ve video sonunda Stalin'in neden Tito'ya karşı çıktığını, Tito'nun neden bağımsız bir yol izlemeyi tercih ettiğini ve bu anlaşmazlığın sosyalist hareket açısından neden hala önemli olduğunu net bir şekilde anlamış olacaksınız. Gelin 20. yüzyılın en önemli sosyalist ayrılıklarından birine birlikte göz atalım. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Avrupa'nın siyasi haritası tamamen değişmişti. Faşizmin yenilgisinde Sovyetler Birliği belirleyici rol oynamış, Doğu Avrupa'nın büyük kısmı Kızıl Ordu tarafından ırkçı Nazi ideolojisinden kurtarılmıştı. Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Çekoslovakya gibi ülkelerde sosyalist yönetimler kurulurken bu süreç çoğu yerde Sovyet askeri varlığının desteğiyle ilerledi. Yugoslavya ise bu tablonun biraz dışında yer alıyordu. Çünkü ülkede sosyalist iktidar büyük ölçüde Tito önderliğindeki Yugoslav partizanlarının kendi mücadelesiyle kurulmuştu. Elbette Sovyetler Birliği'nin askeri ve siyasi desteği önemliydi. Ancak Yugoslav partizanları Avrupa'nın en güçlü direniş hareketlerinden biri haline gelmişti. Milyonlarca insanı kapsayan bu mücadele sonucunda Nazi işgali sona erdirilmiş ve Yugoslavya'da monarşi kaldırılarak sosyalist bir federasyon kurulmuştu. İşte bu durum Yugoslav Komünist Partisi'nin kendine olan güvenini artırdı. Parti yöneticileri sosyalizme ulaşmak için her ülkenin kendi tarihsel koşullarına uygun yollar geliştirebileceğini düşünüyordu. Sovyetler ise Ekim devriminin deneyimlerinden hareketle uluslararası sosyalist hareket içinde ortak bir çizginin korunmasının zorunlu olduğuna inanıyordu. İlk bakışta küçük görünen bu yaklaşım farkı ilerleyen yıllarda çok daha büyük anlaşmazlıklara dönüşecekti. Savaşın hemen ardından Stalin ile Tito arasında ciddi bir düşmanlık yoktu. Aksine iki ülke oldukça yakın ilişkiler kuruyordu. Sovyet uzmanları Yugoslavya'ya geliyor, ekonomik işbirliği gelişiyor, askeri anlaşmalar hazırlanıyordu. Tito da Sovyetler Birliği'ni sosyalizmin merkezi olarak görüyor ve Stalin'e büyük saygı duyuyordu. Ancak Yugoslavya'nın dış politikada giderek daha bağımsız davranmaya başlaması Moskova'nın dikkatini çekmeye başladı. İlk büyük anlaşmazlıklardan biri Arnavutluk meselesi oldu. Tito, Arnavutluk ile Yugoslavya arasında çok yakın ilişkiler kurulmasını istiyor, hatta ileride birlikte olabilecek bir federasyon ihtimalinden söz ediyordu. Yugoslav yönetimi Balkanlarda sosyalist ülkelerin birleşmesi fikrine sıcak bakıyordu. Stalin ise böyle önemli adımların Sovyetler Birliği ile tam koordinasyon içinde atılması gerektiğini düşünüyordu. Benzer şekilde Yugoslavya'nın Sovyetlere haber vermeden Bulgaristan ile federasyon görüşmeleri yapması da Moskova'yı rahatsız etti. Sovyetlere göre bu tür girişimler uluslararası dengeleri etkileyebilecek kadar önemliydi ve tek taraflı hareket edilmemeliydi. Yunanistan İç Savaşı ise gerilimi çok daha büyük bir hale getirdi.
1946-1949 yılları arasında Yunanistan'da komünist gerillalar ile monarşi yanlısı hükümet arasında şiddetli bir iç savaş yaşanıyordu. Tito yönetimi Yunan komünistlerine sınırlarını açıyor, lojistik destek sağlıyor ve onların zafer kazanmasına yardım ediyordu. Ancak Sovyetler küresel ölçekte yeni bir savaşın çıkma ihtimaline karşı uluslararası dengeleri gözeterek diğer ülkelerdeki sosyalist askeri kalkışmalara daha temkinli davranıyordu. Bunun temel sebeplerinden biri 1944 yılında Churchill'la yaptığı ve tarihte Yüzdeler Anlaşması olarak bilinen nüfuz alanı görüşmeleriydi. Bu anlaşma gereği Doğu Avrupa'daki pek çok ülkede sosyalist hükümetler kurulmuştu ve bu anlaşma gereği Batı ülkeleri bu ülkelerde sosyalizm karşıtı faaliyet yürütmedi. Ancak anlaşma gereği Yunanistan Batı'nın etki alanında olacaktı ve Stalin Yunanistan'da yaşanan çatışmalara destek vermesi halinde zaten harap olmuş ülkesinin ABD ve İngiltere ile büyük bir savaşa girmesi riskini göze alamıyordu. Dolayısıyla Sovyetler Birliği Yunan komünistlerine Tito kadar açık destek vermedi. Yugoslav yönetimi ise bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyordu. Tito'ya göre devrim fırsatı doğmuşken geri adım atmak sosyalizmin yayılmasını engelliyordu. Böylece iki ülke aynı sosyalist hedefi savunmasına rağmen uluslararası strateji konusunda farklı düşünmeye başlamıştı. Diğer yandan ekonomik alanda da görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Sovyetler Birliği, sosyalist ülkeler arasında planlı ve koordineli ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini savunuyordu. Sovyetler, savaş sonrası yeniden inşa sürecinde sosyalist ülkelerin ortak hareket etmesinin gerekli olduğunu savunuyordu. Yugoslav yöneticiler ise ekonomik kararların daha fazla ulusal düzeyde alınmasını istiyor, Sovyet uzmanlarının bazı önerilerini kendi koşullarına uygun bulmuyordu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. O dönemde her iki tarafta planlı ekonomiyi savunuyordu, tartışma sosyalizm mi, kapitalizm mi sorusu değildi. Tartışma, sosyalist planlamanın hangi düzeyde ve hangi yöntemlerle yürütüleceğiydi. 1948 yılına gelindiğinde ilişkiler ciddi biçimde bozulmuştu. Sovyetler Birliği, Yugoslav Komünist Partisi'ne çeşitli mektuplar göndererek eleştirilerini sıraladı. Bu mektuplarda Yugoslav yönetiminin Marksizm-Leninizm çizgisinden uzaklaştığı, parti içinde kolektif liderliğin zayıfladığı, Sovyet deneyiminin yeterince dikkate alınmadığı ve uluslararası sosyalist hareketten bağımsız davranıldığı savunuluyordu. Yugoslav yönetimi ise bu eleştirileri kabul etmedi. Yugoslavya'ya göre ülke kendi devrimini kendi gücüyle gerçekleştirmişti ve kendi koşullarına uygun kararlar alma hakkına sahipti. Tito, sosyalizmin tek bir ülkenin kalıplarına indirgenemeyeceğini savunuyordu. Karşılıklı mektupların tonu giderek sertleşti. Sonunda Haziran 1948'de Kominform, Yugoslav Komünist Partisi'ni örgütten ihraç etti. Bu olay sosyalist dünyanın en büyük krizlerinden biri haline geldi. Kominform'un kararında Yugoslav liderliğinin eleştirilere kapalı olduğu, parti disiplininden uzaklaştığı ve sosyalist ülkeler arasındaki ortak çizgiyi zedelediği ifade edildi. Yugoslav tarafı ise bunun ulusal egemenliğe müdahale anlamına geldiğini savundu. Böylece Stalin ile Tito arasındaki siyasi kopuş resmiyet kazandı. İlişkilerin bozulmasının ardından ekonomik işbirlikleri büyük ölçüde durduruldu. Sovyet uzmanları Yugoslavya'dan ayrıldı. İki ülke arasındaki ticaret azaldı. Doğu Avrupa'daki sosyalist ülkelerde Yugoslavya ile ilişkilerini sınırlandırdı. Fakat Yugoslavya yönetimi beklenildiği gibi çökmemişti. Tito yönetimi içeride ekonomik sistemi yeniden düzenlemeye başladı. İşte burada Yugoslav sosyalizminin en dikkat çekici özelliklerinden biri ortaya çıktı. Yugoslavya, işçi öz yönetimi olarak bilinen modeli geliştirdi. Bu sisteme göre işletmeler yalnızca merkezi planlama organları tarafından değil, işçi konseyleri aracılığıyla da yönetilecekti. İşçiler üretim kararlarında daha doğrudan söz sahibi olacaktı. Yugoslav yöneticiler bunun Marx'ın emekçilerin yönetimi fikrine daha uygun olduğunu savunuyordu. Sovyet iktisatçıları ise bu yaklaşımın planlı ekonominin bütünlüğünü zayıflatabileceğini ve işletmeler arasında dengesizlik oluşturabileceğini ileri sürüyordu. Bu dönemde Yugoslavya Batı ile ekonomik ilişkilerini de geliştirmeye başladı. Soğuk Savaş propagandasında bu durum çoğu zaman Tito kapitalizme geçti şeklinde anlatılmıştır. Oysa Yugoslavya özel mülkiyete dayalı klasik kapitalist sisteme hiçbir zaman geçmedi. Üretim araçlarının önemli bölümü toplumsal mülkiyet altında kalmaya devam etti. Planlama tamamen ortadan kaldırılmadı. Komünist Parti siyasal yaşamın merkezinde yer almayı sürdürdü. Batı ile kredi ve ticaret ilişkileri kurulması ise Yugoslav yönetimi tarafından ekonomik bağımsızlığı koruma yöntemi olarak görülüyordu.
Sovyetler ise bunun sosyalist blok içinde ortak dayanışmayı zayıflattığını düşünüyordu. Her iki taraf da kendi güvenlik ve kalkınma anlayışı doğrultusunda hareket etti. Stalin'in hayatını kaybetmesinden sonra ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Sovyet yönetiminde yaşanan değişimle birlikte Yugoslavya ile yeniden temas kuruldu. 1955 yılında Nikita Khrushchev Belgrad'ı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasında önemli ölçüde yumuşama sağlandı. Sovyet yönetimi geçmişte yapılan bazı değerlendirmelerin yeniden gözden geçirilebileceğini ifade etti. Yugoslavya'da sosyalist dünya ile ilişkilerini tamamen koparmak istemediğini belirtti. Ancak tam anlamıyla eski yakınlık hiçbir zaman geri gelmedi. Yugoslavya sonraki yıllarda Bağlantısızlar Hareketi'nin kurucu ülkelerinden biri oldu. Tito ne NATO'ya ne de Varşova Paktı'na katılmayı tercih etti. Sovyetler Birliği ise sosyalist ülkelerin ortak güvenlik sistemi içinde hareket etmesini daha doğru buluyordu. Dolayısıyla iki ülke arasındaki temel görüş ayrılığı yaşamaya devam etti. Evet dostlar, bugünden geriye baktığımızda Stalin-Tito anlaşmazlığını yalnızca kişisel bir güç mücadelesi olarak değerlendirmek eksik kalır. Stalin açısından mesele, sosyalist dünyanın ortak hareket etmesi ve emperyalist baskılar karşısında birlik içinde kalmasıydı. Moskova, farklı yönelimlerin sosyalist bloğun bütünlüğünü tehlikeye atabileceğini düşünüyordu. Tito açısından ise mesele, her sosyalist ülkenin kendi tarihsel koşullarına uygun yolu belirleyebilmesiydi. Yugoslav yönetimi, bağımsız karar alma hakkının sosyalizmin gelişmesi için gerekli olduğuna inanıyordu. Her iki yaklaşım da sosyalist düşünce içinde ortaya çıkmıştı. Ayrıştıkları nokta sosyalizmin hedefi değil, o hedefe hangi yöntemle ulaşılacağıydı. Stalin neden Tito'ya karşıydı sorusunun kısa cevabı işte budur. Çünkü Sovyet yönetimi Yugoslavya'nın uluslararası sosyalist hareketten bağımsız çizgi izlediğini ve bunun ortak mücadeleyi zayıflatacağını düşünüyordu. Tito ise Yugoslavya'nın bağımsızlığını koruyarak sosyalizmi kendi koşullarına göre geliştirmesi gerektiğini savunuyordu. Bu anlaşmazlık, sosyalist hareket tarihinin en önemli tartışmalarından biri olarak günümüzde de incelenmeye devam ediyor. Farklı değerlendirmeler bulunsa da tarihsel gerçek bize şunu gösteriyor. Stalin ile Tito arasındaki ayrılık, kapitalizm ile sosyalizm arasında değil, sosyalizmin nasıl uygulanacağı, uluslararası dayanışmanın nasıl kurulacağı ve ulusal bağımsızlık ile ortak hareket arasında nasıl bir denge kurulacağı üzerine yaşanan derin bir ideolojik ve siyasi tartışmaydı. Bu nedenle Stalin-Tito ayrılığı yalnızca iki liderin hikayesi değil, 20. yüzyıl sosyalist hareketinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihteki yerini korumaktadır. Buna benzer çok sayıda tarihsel olayı kanalımızda işliyoruz. Benzer konular hakkında video serilerimizi izlemek isterseniz Sovyet Yolculuğu kanalımıza uğrayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz elbet ilginizi çeken bir konuyla karşılaşacağınızı garanti ediyoruz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.